tarihin en büyük medeniyetlerinden birinin doğduğu topraklara, altının ve kanın karıştığı efsanevi bir imparatorluğun kalbine yolculuğa hazır mısınız? Meksika'nın binlerce yıllık destansı hikayesi başlıyor. Her şey binlerce yıl önce, bugünkü Meksika topraklarında filizlenen büyük uygarlıklarla başladı. Olmekler, Zapotekler, Mayalar ve tabii ki Aztekler, bu medeniyetler astronomi, mimari ve matematikte çağlarının ötesine geçerek insanlığa ilham verdiler. Bugün bile gizemini koruyan antik şehirleri, hassas taş takvimleri ve gökyüzüne uzanan görkemli piramitleriyle geçmişin ne kadar parlak olduğunun kanıtını bıraktılar. 14. yüzyıla geldiğimizde sahneye Aztekler çıktı. Efsaneye göre bir kartalın yılanı yediği yeri gören Aztekler, göllerin ortasına büyülü başkentleri Tenochtitlan'ı inşa ettiler. Burası, tanrılara adanmış devasa tapınakların, altınla parlayan sarayların ve canlı pazar yerlerinin bulunduğu zamanının en büyük şehirlerinden biriydi. Aztek İmparatorluğu, gücünün zirvesindeyken Amerika kıtasının kalbinde atıyordu. Ancak bu altın çağ, beklenmedik bir şekilde sona erecekti. 1519 yılında İspanyol kaşif Hernán Cortés, küçük ama kararlı bir orduyla Meksika kıyılarına ayak bastı. Aztek İmparatoru Montezuma ile Cortés'in karşılaşması, tarihin en dramatik ve trajik anlarından biridir. İki farklı dünyanın bu çarpışması, sadece 2 yıl süren kanlı bir savaşın ardından Tenochtitlan'ın düşmesiyle sonuçlandı. Görkemli Aztek başkenti yok edildi ve Meksika, İspanyol İmparatorluğu'nun Yeni İspanya adıyla anılan bir kolonisi haline geldi. İspanyol hakimiyetiyle birlikte bu topraklara yeni bir din olan Katoliklik, Avrupa kültürü ve yeni bir dil, İspanyolca yerleşti. Ancak 300 yıl süren bu sömürge döneminde, yerli halkın ve melezlerin içindeki özgürlük ateşi hiç sönmedi. Bu ateş, sonunda büyük bir yangına dönüşecekti. Tarihler 1810'u gösterdiğinde, Dolores kasabasının rahibi Miguel Hidalgo, kilise çanlarını çalarak halkı isyana çağırdı. Grito de Dolores, yani Dolores çığlığı olarak bilinen bu tarihi çağrı, Meksika'nın bağımsızlık savaşını başlatan kıvılcım oldu. Yıllar süren zorlu mücadelelerin ardından, Meksika 1821'de nihayet bağımsızlığına kavuştu. Fakat özgürlük, huzuru hemen getirmedi. Bağımsızlığın ilk yılları iç karışıklıklar, siyasi istikrarsızlıklar ve dış müdahalelerle geçti. Fransızların ülkeyi işgal etmesi ve kısa süren bir imparatorluk kurma girişimi, bu çalkantılı dönemin en bilinen olaylarındandır. Ancak Benito Juárez gibi liderlerin reformları sayesinde Meksika, yavaş ama kararlı adımlarla modern bir cumhuriyete dönüşmeye başladı. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise, toplumsal adaletsizlik, toprakların az sayıda zenginin elinde toplanması ve derin yoksulluk halkı bir kez daha ayağa kaldırdı. Pancho Villa ve Emiliano Zapata gibi efsanevi liderlerin önderliğinde başlayan Meksika devrimi, ülkenin kaderini kökten değiştirdi. Toprak ve özgürlük sloganıyla yola çıkan devrimciler, eşitlik, adalet ve toprak reformu için savaştılar. Bu mücadele, Meksika'ya yeni bir anayasa ve yeni bir kimlik kazandırdı. Devrim sonrası dönemde Meksika, küllerinden yeniden doğdu. Sanayi, kültür ve sanat alanında büyük bir atılım yaşandı. Frida Kahlo ve Diego Rivera gibi sanatçılar, Meksika sanatını dünyaya tanıttı. Latin Amerika'nın kültürel kalbi haline gelen ülke, sinemadan müziğe, resimden edebiyata kadar birçok alanda küresel bir etki yarattı. Ve işte bugün Meksika, antik piramitlerin gölgesinde yükselen modern gökdelenleriyle, geleneksel festivallerin coşkusunu taşıyan çağdaş sanatıyla, geçmişin derin izlerini geleceğin umutlarıyla harmanlayan dinamik bir ulus. Burası renklerin, direnişin, gururun ve hiç bitmeyen bir tutkunun ülkesi. Geçmişin efsaneleriyle geleceğin hayallerini bir arada yaşatan eşsiz bir toprak. Meksika'nın bu büyüleyici hikayesini bizimle keşfettiğiniz için teşekkürler. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.